Havacılık ve uzay malzemelerinin o büyüleyici dünyasına daldığımız bu detaylı incelememize hoş geldiniz. Düşünsenize, bir dahaki sefere uçağa bindiğinizde etrafınıza şöyle bir bakın. O binlerce metre yüksekte güvenle süzülen devasa metal ve karbon yığınları var ya, işte bugün onların arkasındaki akıl almaz bilimi, fizik kurallarını mühendislikle nasıl esnettiğimizi konuşacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Aslında her şey şu devasa mühendislik problemiyle başlıyor. Hayatta kalacak kadar güçlü ancak havalanacak kadar da hafif araçları nasıl inşa ederiz? Şöyle ki bir yandan muazzam bir basınca ve sarsıntıya dayanması gereken, diğer yandan da gökyüzünde zarifçe süzülecek kadar tüy gibi hafif olması gereken bir yapı hayal edin. İşte bu çelişki, kelimenin tam anlamıyla binlerce mühendisin uykularını kaçıran o meşhur denklemin ta kendisidir. Bu yapısal yolculuğumuzda 4 ana durağımız var. Önce ağır sıklet şampiyonu 4340 çeliğe bakacağız. Ardından gökyüzünün asıl işçileri olan 2024 ve 70-75 alüminyum serisini kıyaslayacağız. Sonra o meşhur kompozit devrimine dalıp en sonunda da geleceğin akıllı alaşımlarıyla ufkunuzu açacağız. Tabii bu karmaşık verilere boğulmadan önce işin mutfağına, yani alaşım dediğimiz şeyin aslında ne olduğuna kısaca değinmek lazım. Temel bir metali alıyorsunuz, içine belirli oranlarda bambaşka elementler katıyorsunuz ve bam, yapısal özellikleri tamamen baştan yazılmış, limitleri zorlayan yepyeni bir malzeme elde ediyorsunuz. Bu ufak dokunuşlar, inanın, her şeyi değiştiriyor. Birinci bölüm. Sahneye ilk olarak ağır sanayinin ve havacılığın o geleneksel ağır siklet şampiyonu çıkıyor. 4340 çelik. Şimdi bu çeliği bu kadar özel yapan şey aslında içindeki o ufak tarifte gizli. Demirin içine sadece %1,5 veya 2 oranında nikel ve bir miktarda krom eklediğinizi düşünün. Bu kadarcık bir kimyasal sihir, malzemenin genetiğini adeta hackleyerek ona o inanılmaz darbe direncini, tokluğu ve aşınma dayanımını veriyor. Gerçekten harika bir formül. Buradaki rakamlara bakarsak ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. 1000 megapaskal'ı aşan akıl almaz bir statik çekme dayanımından bahsediyoruz. Bu yüzden 4340 çeliği o devasa uçakların iniş takımları gibi yere her vuruşunda inanılmaz darbe alan parçalar için kelimenin tam anlamıyla rakipsizdir. Ama, evet, kocaman bir ama var burada. Uçaklar söz konusu olduğunda en büyük düşmanımız ağırlıktır ve çelik bu devasa gücün bedelini tartıda çok ağır ödetir. İşte tam da bu ağırlık probleminden kurtulmak için endüstri yönünü değiştirdi. İkinci bölüm, gökyüzünün gerçek işçileri olan 2024 ve 70-75 alüminyum. Mühendisleri o ağır demiri denklemden tamamen çıkarıp yerine o çok sevdiğimiz hafif alüminyumu koydular. Ama saf alüminyum çok yumuşaktır. Bu yüzden içine magnezyum, bakır ve özellikle de o sihirli %6'lık çinko eklemesini yaptılar. Sonuç mu? 70-75 doğdu. Yani o hafifliğe rağmen inanılmaz bir yük taşıma kapasitesine sahip süper bir havacılık malzemesi. Gelin bu ikisini zihnimizde biraz canlandıralım. 70-75'i adeta bir halterci gibi düşünün. Saf, kaba kuvvete, yani maksimum statik güce odaklanmıştır, tek yönlü o ağır yükleri kaldırmakta üstüne yoktur. Diğer tarafta ise 2024 var. O tam bir maraton koşucusudur. Bir uçağın binlerce kez havalanıp inmesi sırasındaki o bitmek bilmeyen döngüsel stres değişimlerine ve metal yorgunluğuna çatlamadan dayanmak için özel olarak evrimleşmiştir. Yani işin özü şu, evet 70-75 çekme dayanımında %22'lik bir farkla açık ara şampiyon gibi görünüyor. Ama iş o bahsettiğimiz yapısal yorulma direncine ve malzemenin işlenebilirliğine gelince maratoncumuz 2024 ipi göğüslüyor. Zaten tam da bu inanılmaz dayanıklılığı yüzünden Boeing o efsanevi 747'nin devasa kanat panellerinde yarım asır boyunca 2024 alüminyumunu kullanmaktan asla vazgeçmemiştir. Üçüncü bölüm. Alaşımların sınırlarını zorladıktan sonra oyunu tamamen değiştiren o modern döneme, kompozit malzeme devrimine geçiyoruz. Peki kompozit tam olarak ne yapıyor da kuralları baştan yazıyor derseniz? Bakın, alaşımlarda metaller birbiri içinde eriyip yeni bir şey oluşturuyordu ya, kompozitte durum bambaşka. Burada destekleyici bir reçine matrisinin içine yapısal lifleri yerleştiriyorsunuz ve bu bileşenler birbirinin içinde erimiyor. Her biri o kendi bağımsız karakterini koruyarak ortaya inanılmaz esnek, bir o kadar da hafif ve ultra güçlü melez bir yapı çıkarıyor. Tek kelimeyle dahiyane. Bu kompozit dünyasının ringinde ise iki ana oyuncu var karşımızda. Biri nispeten bütçe dostu olan ve her yerde karşımıza çıkan o pratik cam elyaf, diğer ise adeta uzaylı bir teknoloji gibi duran, tüy kadar hafif ama 3500 megapascal gibi akıl almaz, çılgınca bir çekme dayanımına ulaşabilen o meşhur karbon elyaf.
İşte karbon elyafın bu inanılmaz özellikleri modern havacılıkta adeta bir deprem etkisi yarattı. Boeing 787 Dreamliner'ı bir düşünün, kompozit gövde yapısı sayesinde eski modellere göre bileşen ağırlığını tam %20 oranında azalttılar. %20! Tonlarca ağırlığındaki o devasa metal kuşların üzerinden 1/5 oranında ağırlık attığınızı bir hayal edin. Bu havacılık tarihi için muazzam bir atılım. Peki bu %20'lik hafifleme havada, gerçek dünyada ne anlama geliyor? Airbus A340 için yapılan teorik hesaplamalar durumu çok net özetliyor aslında. Uçağı bu devasa yükten kurtardığınızda 10.000 kilometrelik standart bir uçuşta tam 8.600 kilogramdan fazla yakıt cebinizde kalıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu sadece o dev uçağın menzilini arttırmakla kalmıyor, aynı zamanda operasyonel maliyetleri de kelimenin tam anlamıyla yere seriyor. 4. ve son bölümümüz. Havacılıkta yenilik ve gelişim asla hız kesmez. Şimdi gelin geleceğin teknolojilerine, o fütüristik akıllı alışımlara şöyle bir yakından bakalım. Mühendisler mevcudu iyileştirmekten asla yorulmazlar. Mesela o bildiğimiz güçlü 70-75 alüminyumunun bile sınırlarını zorlayıp ondan daha fazla verim almak için RRA adını verdikleri 3 aşamalı, çok hassas ve sıralı bir ısıl işlem kullanıyorlar. Parçayı önce ısıtıp sonra soğutup tekrar farklı bir derecede fırınlayarak o muazzam statik gücü üstün bir korozyon direnciyle mükemmel bir şekilde harmanlıyorlar. Malzeme resmen seviye atlıyor. Ve sıkı durun, çünkü bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi duran şekil hafızalı alışımlar, yani sımalar çağına giriyoruz. Bunlar öyle sıradan metaller değil, ciddi şekilde ezilip, bükülüp, deforme olsalar bile sadece ısıya maruz kaldıklarında kelimenin tam anlamıyla hatırlayıp o ilk baştaki orijinal formlarına tamamen geri dönebilen son derece akıllı malzemeler. Gerçekten de sihir gibi hissettiriyor. Tabii bu hafıza olayı aslında bir sihir falan değil. Tamamen içsel bir faz dönüşümü meselesi. Yüksek sıcaklıklarda çok katı ve kararlı bir yapı sunan östenit fazıyla, düşük sıcaklıklarda kolayca şekil alabilen martensit fazı arasındaki o termodinamik geçişten bahsediyoruz. Şöyle bir anlığına hayal edin. Uçuş sırasında hasar alan bir kanat parçasının müdahaleye gerek kalmadan sadece biraz ısıtılarak tamamen eski mükemmel haline döndüğünü. Bu teknoloji kuralları tamamen değiştirecek. Ve biliyor musunuz, onca teknolojiye rağmen mühendislerin en büyük ilham kaynağı hala doğanın ta kendisidir. Öyle ki bilim insanları şu an laboratuvarlarda bildiğimiz örümcek ipeğini sentezlemeye çalışıyorlar. Neden mi? Çünkü eksi 40 derece gibi o dondurucu, acımasız havacılık koşullarında bile kırılmayan, gücünü koruyan ve kendi uzunluğunun %140'ı kadar esneyebilen biyomimetik kompozitler yaratmak istiyorlar. Doğanın milyonlarca yıllık o kusursuz Ar-Ge'sini alıp gökyüzüne entegre ediyoruz aslında. İşte malzeme biliminin o soluk kesen hikayesi böyle. Ama bu analizimizin sonuna gelirken gökyüzünün sınırlarını zorlayan, hepimizin durup sorması gereken çok ama çok kritik bir soru var. Evet, bu ileri teknoloji kompozitler bize harika bir performans ve inanılmaz bir yakıt tasarrufu sağlıyor. Bu harika. Peki ama bu devasa uçaklar nihayet emekliye ayrıldığında doğada çözünmeyen bu devasa karbon yığınlarını sürdürülebilir bir şekilde nasıl geri dönüştüreceğiz? Mühendislik harikalarıyla dolu bu yolculukta performansı göklere çıkarırken bir yandan da gezegenimizi korumanın bir yolunu gerçekten bulabilecek miyiz? Bunu bize zaman gösterecek. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere.